улице. Nasıl oldu? Карачаевцы. Ты хочешь сказать что-нибудь в Турцию? Ой, я обожаю. Я была в Анталии, мне очень понравились. Kalay çot. Аламат. Alamaz. İyisiniz, güzel. Ben de yavaş yavaş Karaçay Türkçesi öğreniyorum. Ablam sağ olsun verdi, biraz dene dedi. Deneyelim. Bunun hapşırmaya iyi geldiğini söyledi. Güzel. Sağ olun. Yani buraya Sovyetlerin İsviçre'si diyerek hani çok güzel bir benzetme yapmışlar. 2277 metreye çıkacağız. Daha da yukarı çıkılabiliyor. 3100, 3008 ve 3146. En başta söylemiştim değil mi? 4 mevsimin aynı günde yaşanabildiği ender, özel yerlerden bir tanesi diye. Arkadaşlar herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Bugün sizleri Kafkasya'nın, hani Kafkas Dağları'nın belki de en güzel noktasına getirdim. Burası Dombay. Bir günde 4 mevsimi yaşayabileceğiniz Kafkas Dağları'nın en özel noktalarından bir tanesindeyiz bugün. Dombay'a hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Dombay'a geldik. Dombay, Karaçay, Çerkesya'da bulunuyor. Ve çok önemli bir tatil beldesi. Aynı zamanda da buraların en güzel noktası diyebiliriz. Şöyle biraz size manzaraları göstererek başlayayım. Tabii arkadaşlar, tam Dombay'ın girişindeyiz. Yani hemen girer girmez zaten fark ediliyor sağlı sollu oteller, restoranlar, işte kafeler var. Şu güzelliğe baksanıza. Çam ormanları, dağlar. Tabi buraya Sovyetlerin İsviçre'si diyorlarmış zamanında ki yani güzellik olarak gerçekten İsviçre Alplerine ve Avusturya Alplerine de benziyor. Tabi şimdi burası oralarla kıyasladığınızda fiyat olarak buralarda tatil yapmak çok daha ucuzdur, onu da söyleyeyim. Aynı zamanda tabi burada halen yeni otel inşaatları da var. Yeni oteller, işte yeni işletmeler bir şeyler yapıyorlar. Kafkasya'ya özgü kalpaklar. Здравствуйте. Ürünler. Bakın Dombay. Футболку. Футболка сколько стоит? Толстовочки. Dombay. Детские, подростковые, взрослые. Aha. Папахи, кубанки. Kalpak. Есть и козочка. Вот это овчинка, а вот это козочка. Козочка это? Кучерявенькая, да. Bu keçiden Шелковистая. yapılmış. Şöyle kendimi de çekeyim, bir deneyeyim Там hiç. есть еще Takmadım серенькая bunu. козочка на улице. Nasıl oldu? Карачаевцы? Çay mısınız? О, Хайдай еды, отдам, да? На родине, да, конечно. Да. Хочется вам. Bir naş Turecki, bizim Türkçe чуть-чуть разный. Ну, разные это, Да. это. Хотя туркоязычные все мы. Да. И азербайджанцы, и эти. Все, У да. них даже ближе к вам. Hı. Azerbaycan самый близко, да. О, лучше Evet. я. Abla Karaçay Türkü. Değil mi? Adın ne? Adın Kalay? Adım Zuriyat. Zuriyat Oh. abla. Bir şey diyor musun Türkiye'ye? Ты хочешь сказать что-нибудь в Турцию? Ой, я обожаю. Я была в Анталии, мне очень понравились и отношения, и курорты, и все. Здесь лучше, мне кажется. Хотя мне вот теперь на наше море не хочется ездить после вашего моря. Хорошо. Чистенькое, хорошее. Да. Уже четвертый день сегодня. Ну, не здесь, я стою в Черкеске. Да, я Çerkes, Karaçay fiske putešествую. Şöyle güzel bardaklar da var. Dombay temalı. Kruşkalar, türlü. Türlü kruşkalar var değil mi? Formaları, yazıları var. Ne kadara veriyorsun bu? 250.
250 rubleymiş. Evet, ablamız satıyor. Bunlar Dombay çayı değil mi? Aha. Dombay çay. Güzel. Bunlarda tuz, balham var. Balham bu yanılmıyorsam bal değil mi bu? Балхам, вот там живится сосны, чаир var da. Aha. Чаир, мед, топленое масло, вот хорошо. He, bu öksürüğe iyi geliyor diyor. Şey var. Bal, otlar var içinde, bal var. Var, tereyağı var. Öksürüğe iyi geliyor diyor abla. Güzel, doğru. Bunlar da bölgeye has. Tabi bizde mesela Çerkes tuzu diye geçiyor bu. Bu zaten Adigeyskaya solmuş. Çerkes tuzu. Yani abla yöresel ürünleri satıyor burada. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Спасибо. Yani Dombay'da arkadaşlar belki de Kafkasya'nın, hatta Rusya'nın en güzel gezi rotaları mevcut. Şimdi bunlardan bir kısmını sizlere göstermeye çalışacağım. Kendim de gezmeye çalışacağım tabi. Burada mesela görülebilecek önemli yerler. Şuraya dün gitmiştik. İşte şelaleler, göller, buzul gölleri ve daha birçok. Şu gördüğünüz yerlerin hepsi, mesela siz durdurun bakın, bunların hepsi bu bölgede görülebilecek güzel yerler. Şimdi ben de bir kısmını gezmeye çalışacağım. Özellikle şu göllerden birkaç tanesini görmek istiyorum ama bakalım. Burası Çerkeske. Bu arada 2 saat uzaklıkta. Yani otobüsle gelinebiliyor. Ben de o şekilde geldim. Ya da kendiniz bir araç kiralayıp gelebilirsiniz ya da en mantıklı yöntem kendi arabanızla gelmeniz. Yani Çerkesk'ten burası 100-120 kilometre ama yol biraz virajlı olduğu için 2 saatte ancak gelebildik. Bir de şöyle bakın, şey var. Teleferik. O teleferiye de bineceğim şimdi. Mümkün olursa. Her yer güzel güzel otellerle dolu. Ve böyle kişisel şey de yapıyorlar. Turda yapıyorlar. Bakayım, pahalı değilse şunların biriyle çevrede bir yerlere de gidip bakalım. Önce tabi geri dönüş için otobüs biletimi, minibüs biletimi de netleştirmem lazım, o yüzden. O da buralardan bir yerden kalkıyor. Ve arkada da hummalı bir çalışma var. Tabi kış sezonu yaklaştığı için burada yeni oteller, yeni tesisler de yapılıyor. Dediğim gibi bu jiplerle şu resimlerde gördüğünüz her yeri geziyorsunuz. Tüm gün tur. Aracı 7000 rubleye kiralayabiliyorsunuz. Yani şoförüyle beraber. İsterseniz tur yapıyorsunuz. 7000 ruble tabi tek başına olunca biraz pahalı geldi. Ben o yüzden yürüyerek gidebildiğim yerleri göreceğim. Size burayı birazcık, pazarları göstereyim. İnsanları göstereyim. Ve tabi şu teleferiye binmek istiyorum, bakalım. Biraz duydu. Yine her yerde tur reklamları var. Bu da Sovyetlerden kalma bir otel arkadaşlar. Ona değineceğiz. Şimdi Dombay Türkçe'de, yani Karaçay, Balkar Türkçesinde bizon denilen hayvanın ismi. Yani zaten biz bugünkü Türkçe'de de aslında bunu kullanıyoruz bazen hakaretimsi bir şekilde. Eski Türkçe'de söylenilen isim bizona Dombay. İsmi de buradan geliyor ve evet, yerel bir pazar. Bakalım neler var. Rus banyosu için kepler var. Evet, ev yapımı, el yapımı çoraplar, patikler, kilimler var. Yine her zaman olduğu gibi bak, yumuş terlikler var, hediyelik. Var oğlu var. Selam.
Selamun aleyküm. Türkçe biliyorsunuz. Anlıyorsunuz değil mi? Kalayçot. Alamat. Alamat. İyisiniz, güzel. Ben de yavaş yavaş şey öğreniyorum. Karaçay Türkçesi öğreniyorum. Anlayırsınız değil mi? Güzel. Ben de sizi anlayayım. Güzel. Ne kadar çoraplar abla? 200. 200. 200 bu. Aha, 200 rubleymiş çoraplar. Nasıl işler burada? Business как? Alhamdulillah. Alhamdulillah, да? По-разному. Машаллах. По-разному. Ну, сезон не начинается сейчас теперь, да? У нас сезон прошел. Прошел? Да, летний сезон. А, летний сезон. Осень это межсезонье. И зимой уже начинается сезон. Aha. Горнолыжный. Hangisi Kaya- daha iyi? Kayada uçarlar da karda. Sonra o zaman da adam köp buladı. Anladım. Hangisi daha güzel? Kış mı, yaz mı sezon? Hangisi iyi? Kış. Kış daha güzel değil mi? Daha çok insan Adam geliyor. köp. Aha. Kışta köp. Tabii çok insan geliyor kışın burası. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Böyle çaylar var. Bakın. Tabii ablayla işte Türkçemiz böyle. Anlaşabiliyoruz da çoğusuyla. Anlaşamadığımız zamanlar da oluyor. Tabii burada şeyi anlatayım size şimdi. Durun onu da dışarıda anlatayım. Pazar böyle yani güzel. Yöreye uygun, yöreye özel ürünler var. Lokum da var. Ballar var aslında. Buranın balları falan çok iyi oluyor. Şu da az önce yukarıda da baktık. Öksürük ilacı. Bayhan, balhan. Halva eti de. Halva. Халва, да. Халва, да, Да, это? очень вкусная халва, Очень да. вкусно halva. Давай, звоните термелюба. Evet şunlar da şey Это тоже вот. bu pestil. Мы говорим Это пастила. да, по-турецки мы говорим pestil это. Пестиль, да? Да, pestil, pastila. Da. Evet. Şundan aslında tatmak istiyorum birazcık. Сколько это стоит? 100 рублей. 100 рублей. Да. Вот снизу я Маленький даю есть, продать. маленький кусочек. Можно? Попробовать? Da. Ablam sağ olsun verdi biraz dene dedi. Deneyelim. Teşekkür ederim. Sağ ol abla. Вы Карачай? Да, Карачаевка. Карачай язык знаете, да? Ну, если я Карачаевка, конечно. Извините. Да, правильно. Abla da Карачай Türkü. Карачайский и турецкий очень похож. Да. И татарский сегодня. Çok güzel baharatlar da var. Это тоже перец? Или как чай? Что это? Нет, это для шурпы, для первых, для супов. Ha, для суп. Это овощи. Bu çorba içilmiş, evet. Çorbaya katılıyor yani. Doğru. Çok güzel şeyler var yöreye uygun. Yine tabii bu çaylar çok meşhur. Herkes satıyor. Hediyelikler, işte yöreye özgü yerel ürünler satılıyor gördüğünüz gibi. Burası bir de arkadaşlar yüksek bir yer yani. Dün Karaçayevski gezmiştik. Karaçayevski yerden yani denizden 870 metre daha yukarıda. Burası da 1600 metre yukarıda ve bir şey var, teleferik. Teleferikle yukarı çıkılıyor. Şimdi oraya çıkacağım. Ya bineceğim inşallah. Tabi yükselince hava sıcaklığı da düştü. Yani şu an işte şehirlerde hava sıcaklığı 30 civarı, burada 15 derece civarında. Evet, yine buralarda da hediyelikler satılıyor. Kalpaklar ve birçok şey satıyorlar gördüğünüz gibi. Şimdi şeyi de anlatayım. Buranın sezonu tabi. Yani 2 tane sezon var burada. Hem kışın hem yazın ekstra yani hareketli oluyor buralar. Özellikle kışın kar turizminin çok yoğun olarak yapıldığı bir destinasyon burası. Ve buraya ünlü yani işte sporcular falan da geliyorlar. Ki şu güzelliğe bakar mısınız yani. Şu tarafı biraz daha göstereyim size. Kış sezonu Aralık ve Nisan arasında, yaz sezonu ise Mayıs ve
Eylül arasında. Tabi burada yürüyüş, işte trekking ve benzeri sporlar yapmak istiyorsanız yaz sezonunu tercih etmeniz daha faydalı. Daha yani rahat bir şekilde yaparsınız. Oy. Tabi eğer kış sporlarını da seviyorsanız kesinlikle kışın gelmelisiniz. Yani buraya Sovyetlerin İsviçre'si diyerek hani çok güzel bir benzetme yapmışlar. Tabi buraları İsviçre'ye benzetince İsviçreli insanlar, daha fazlası da İsviçre'de yaşayan Türkler biraz gocunuyorlar. Niye yapıyorlar onu da bilmiyorum ama muhteşem. Baksanıza. Şuraya bakın. Dombay Fried Chicken DFC. Evet, Dombay usulü kızarmış tavuk. Yavaş yavaş karnım da acıkıyor tabi. Birazdan bir şeyler yiyeceğiz. Yani Dombay arkadaşlar, gördüğünüz gibi muhteşem güzellikte bir yer. Siz neler düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Vallahi burada bir ablamız şifalı ürünler satıyor. Şu hapşıra iyi geliyormuş. Что сказали? Evkalip bunun ismi. İşte böyle cevizler, çerezler falan yapmış. Reçeller var. Bu kimyon sanırsam. Kimyonun ot hali. Это что? За что? Чай из него делают. Чай. Он еще вот А. таких есть. Трава. Сюда Anladım. добавляют его. Çaya katılıyormuş onlar. Hepsi işte öksürük için, hapşırma için, bunun hapşırmaya iyi geldiğini söyledi. Güzel. Sağ olun. Çok güzel bir kafede var burada. Bakın. Şöyle size etrafı gezdirirken aynı zamanda Куда? Общего снимаешь. Да. Если не хотите, я убираюсь, я ничего страшного. Уделяю. Спасибо. Ну сколько экскурсий? Камеру паузу нажми, пообщаемся. Нет. Я с камерой общаюсь. Спасибо. Kamerayı kapat, öyle pazarlık yapalım diyor. 7000'e bir araç gidiyor. Şurada şey var. Bir şelale var, oraya götüreyim seni diyor ama tabii neyse, ben size şeyi anlatmaya devam edeyim. Tabii burada geldiğinde aslında yapmak gerekir. Ama şu an itibariyle benim hem o kadar çok zamanım yok. Saat 4'te geri döneceğim. Hem de pahalı yani, bir kişi için 7000 ruble Türk parasıyla 2500 lira yapıyor ya. Bir kişi için pahalı. Herkes haliyle bir şeyler satmaya çalışıyor. Tabi bu köyün, yani Dombay'ın en büyük geçim kaynağı şu an turizm. Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti'nin de yani en büyük geçim kaynağı turizm diyebiliriz. Tabi onun yanında bazı sanayi ürünleri de var ama şimdi burada herkes bir şey satmaya çalışıyor. Özellikle herkesin, yani bir jip tutmuşlar. Gel gezdireyim seni diyor ama pahalı. 6000 dedi bu en sonuncusu. O da 2000 lira. Bir türlü konuşturtmadılar yani. Neyse, gezerken şimdi ben size bununla ilgili de, burayla ilgili de biraz bilgiler vereyim. Şimdi Dombay 20. yüzyılın başında bir dağ resort bölgesi olarak kurulmuş ilk defa. 1921 yılında da ilk turist kampı kurulmuş buraya.
Ve zaten doğayı falan görüyorsunuz, muhteşem. Bu bölgeler tabi Sovyetler zamanında özellikle Rus sineması içinde halen de yapıyorlar da çok önemli bir plato görevi görmüş. Yani birçok filmi burada çekmişler. Rus klasiklerinden filmler de var. Oteller, böyle oteller de var bu arada. Tabi böyle kasıl oteller de var. Tam da şansımıza ezan da okundu. Bakın cami de var. Haliyle burası Karaçay toprakları. Yani Rusya içinde ki Karaçay, Çerkesya Özerk Cumhuriyeti'nin toprakları. O yüzden ezan da okunuyor. Arkadaşlar bu bölgede Kafkas Dağları'nın en yüksek bölgeleri, noktaları da bulunuyor. Daha doğrusu Kabardina-Balkarya'da bulunuyor. Elbrus Dağı. Avrupa'nın da en yüksek noktası kabul ediliyor. 5146 metre. Burada ise Dombay Ülgen Dağı. Birazdan o tarafa doğru da gideceğiz. Göstermeye çalışacağım size orayı. 4046 metre yüksekliğinde. Ve yani doğa yürüyüşleri için muhteşem bir yer. Yine hatırlatayım. Kış sporları için tabi burası çok ideal koşullara sahip. Aralık ayından itibaren artık buralar bembeyaz olup karla kaplanmış oluyor. Yani kış sporları için gelmeyi düşünürseniz Aralık ayından sonra gelmeniz gerekir. Yaz sporlarında tabi burada doğa yürüyüşleri, trekking, bisiklete binme ya da daha profesyonel sporlar yapılabiliyor burada. Birazcık size tabi buradaki konaklama imkanlarını da anlatayım. Şu evlerde bile daire kiralayabilirsiniz. Bakın kiralık daireler var falan yazıyor. Tabi böyle oteller de var. Her şeyiyle işte lüks banyosu, havuzu, kışın sıcak havuzu olan oteller falan var. Yani burada daireden otele, işte tiny house'a, ne bileyim daha lüks seçeneklere kadar birçok konaklama imkanı var. Bunlardan bir tanesini seçebilirsiniz. Tabii şu an itibariyle hatta bakın şuralar otel. Şuralar otel. Hemen dağın kenarında. Buralardan rezervasyon yapabilirsiniz. Otelle ilgili nereden rezervasyon yapacağınızı da söyleyeyim. Ya bana kalırsa burada en iyisi de Hotel Look. Ben aşağıya açıklamalara genellikle bırakıyorum. Ve oradan isterseniz rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz. Dombay için ve Rusya'nın her yeri için. Çünkü şu an Rusya'da Booking ve Airbnb hizmet vermiyor. Yani yaptırım uyguluyorlar. Rus tesislerini listelemiyorlar. O yüzden otel yapamazsınız oradan. Dolayısıyla sizin için en iyi seçenek Hotel Look, Ostrovok, Tuturu, bunların hepsinden Rusya'da herhangi bir servisi, tren, uçak, işte otel, ev, bunların hepsini bulabilirsiniz. Tabi direkt ev için de bir site söyleyeyim size. Stochnaru. Bu da yine bu bölgeyi de çıkartır. Her yeri çıkartır. Ev kiralamak isterseniz de orayı kullanabilirsiniz. Bu arada yağmur yağmaya başladı. Aslında beklediğim bir şeydi. 6 gibi demişlerdi ama 6 gibi demişlerdi fakat başladı. Şimdi biraz daha şöyle yürüyeyim. Bir kafe bulayım, oturayım. Bu nehrin ismi Amanaus Nehri. Başta bahsettiğim Sovyet otelinin ismi de Amanaus Oteli. Eski bir otel. Sovyetler zamanında yapılmak istenmiş ama yapılamamış. Oraya gideceğiz tekrar. Yani nereye bakacağımı şaşırdım arkadaşlar. Her yer muhteşem, güzel. Otel fiyatları da yani burada iyi bir otelde kalmak istiyorsanız geceliği $100 gibi bir şey. Ve artarak gidiyor tabi, daha
lüks, daha fazla servisleri, hizmetleri olan oteller var. Onlar da daha da fazla, yani $100 ve yukarısına doğru gidiyor artık. Bunun fiyatı bayağı yüksektir. A-frame olarak geçen bu işte. A harfi şeklinde yani. Evet, burası da Karaçayevska Ulitsa. Karaçayevsk Caddesi. Şimdi şu teleferiye gitmeye çalışacağım, binmeye çalışacağım bakalım. Dombay Ülgen Dağı şu ve arkası, karların, buzların olduğu yer. Ve şimdi o tarafa doğru teleferiye bineceğim inşallah. Tabi ucuzsa yine. Bileti buradan alıyorsun. Teleferik için. Burada bir planı var. Dombay Dağı'nın 3046 metreye kadar çıkabiliyorsun ama ben 2277 şuraya 2277 metreye kadar çıkacağım. Hem zaman hem de daha ucuz bileti. Samimi olmak gerekirse. Buradan da biniyorsun. Biletini okutuyorsun buradan. Ve geçiyorsun. Böyle geliyor. Bindiler. Şimdi ben bineceğim. 1000 rublelik biletten aldım. Можно, da? Спасибо. Hoppa. Bismillah. Bu kardeş yardım ediyor. Sağ ol. Arkadaşlar, başladık yolculuğa. Teleferikte ben şu an tekim. 2277 metreye çıkacağız. Daha da yukarı çıkılabiliyor. 3100, 3008 ve 3146. Güzel. Hemen yanı başımızda Dombay Ülgen Dağı. Arkadaşlar, Dombay'ı size yukarıdan da gösterebilme şansına eriştim tabii ki. Baksanıza manzaralara. Şöyle. Yağmur da başladı. Keşke yağmurlu kalsaydım ya. İşte Dombay köyü böyle bir yer. Karaçay Çerkesya Cumhuriyeti'nde Dombay'da insanlar nasıl yaşıyorlar size göstermeye çalıştım. Vallahi bu manzarada cennet gibi bir yerde yaşıyorlar. Yalnız yükseldikçe basınç artıyor. Yağmur başladı. Bakalım yukarısı nasıl. O değil de bayağı da yukarı çıktık yani. İyi ki ben birinci etap almışım. 2277 metre bu kadar yüksekse 3000'ler falan. İyi, ben güzel yere gelmişim ya. İşte Dombay Ülgen Dağı şu arkadaki karlı yerde. Bu filtre var burada. O yüzden pek görünmüyor gibi. Buraları bir de kışın hayal edin. Çok yaklaştık. Şurada görüyorsunuz değil mi yukarısı? Geldi. Oy oy oy. ...2277 metredeyiz arkadaşlar. Dağların görüntüsü böyle. Yağmur da hızlandı bir hayli. Dombay aşağısı 1600 metre orası da. İşte aynen böyle çıktım. Yolculuk aşağıdan yukarıya yaklaşık 10 dakika. Ama keyifli, güzel bir yolculuk.
tabi bazen ürkütücü yanları da var. Arkadaşlar buranın işte en yüksek noktası şurası. Dombay Ülgen Dağı. Şu gördüğünüz yerde Dombay Ülgen geçti. Güzel de bir akarsu akıyor oradan. Şelaleler falan var. Tabi bugün işin aslı bu turların hepsini ben yapmayı çok severim. Yaparım da ama maalesef zamanım yok. Çerkezk'e geri döneceğim saat 4'te. Şu an saat 2 gibi falan. O yüzden buraya kadar çıktım. En azından size buraları gelmişken bu kadarını göstermek istedim. Ve dağları, manzaraları görüyorsunuz. İnsanlar eğleniyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Bu manzaranın keyfini sürüyorlar. En önemlisi de arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Yani hani Kafkas Dağları gerçekten her geçen gün benim için daha güzel, daha enteresan hale gelmeye başlıyor ve büyülemeye başlıyor. Yani şu an tabi siz ekrandan ne kadarına hakimsiniz, yani ne kadar size aktarabiliyorum bilmiyorum ama buradaki güzellikleri kesin hani gelip ya yaşamak gerekir derler ya, gelip görmeniz gerekir. Öyle bir yer, öyle bir atmosfer var şu an burada. Evet. Söyleyeceklerim burayla ilgili bu kadar yani. Ben burayı çok sevdim. Çok güzel. Şeyi de göstereyim size burada. Atlar da var bakın. Tabii Karaçay Türk kültürünün de önemli bir parçası atlar. Ve kar kürüme araçları. Kışın düşünün artık nasıl oluyor buralar. Burası benim indiğim yer. Birinci etap. Şuradan ikinci etapa gidiyorsun. Burası tabii ki 2277 metre yükseklik. Oradan da onun biletini alıp yukarı çıkıyorsun. Buraya kadar 1000 ruble. Oradan da yine herhalde 1000 rubledir. Ve bir üçüncü etapta 3008 metre. Oraya da yine ekstra bir ücret alaraktan, bilet alaraktan çıkıyorsun. Biz buradayız. Tabii bir sonraki açıkmış, yani açık şekilde. Ben zaten bilmezdim ona yani. İyi ki buraya kadar almışım ya. Kafe de var burada böyle bir tane. Yöresel, yerel sırnikiler, işte yiyecek içecek satan bir yer de var. Kahve var. Neyse, aşağıda bir yemek yiyeyim. Size birkaç yemekleri de tabii göstereyim. Fiyatları göstereyim daha da önemlisi. Aşağı dönüş yolculuğuna başlayalım. 2277 metre yeter bana. Bu ablalar bile çıkmış. Baksana böyle geliyorlar. Abo. Мутно через стекло будет. Ну, что надо делать? Şurayı göstereyim size. Ну, оно тут вообще, в принципе, Dombay orası. İniyoruz. ну, деревья, мне кажется, с девятиэтажку точно. Там это... Жара 40 градусов. Какие? Город, ну, реально, вообще Европа, она Nereden geldik aşağıya? Çok güzel manzaraları gördünüz zaten. Yani inanılmaz. Vallahi abartmıyorum herhalde ya. Abartıyorsam da söyleyin ama bence inanılmaz güzel bir yer burası. İşte burası arkadaşlar. Sovyetler döneminden kalma bir otel. Yani Sovyetler Birliği döneminde 1985 yılında buranın yapımına başlamışlar. İsmi Amanaus Hotel. Yani az evvel size göstermiş olduğum nehir, Amanaus Nehri ismini oradan alıyor.
yapmaya başlamışlar burayı. Tabi 1991 yılında Rusya, yani Sovyetler Birliği dağılınca, Rusya Federasyonu kurulunca buranın inşaatı bir şekilde durdurulmuş. Kimse önemsememiş ondan sonra. Sanırım şu anda da yani ne yıkıyorlar, bir bütçe ayırıyorlar, ne de tekrardan yapmak için bir kimse bütçe ayırıyor ya da bilmiyorum, belki çünkü buraya aslında yatırım yapmak isteyecek birileri çıkacaktır ama yapmıyorlar. Eğer yapılsaymış o dönemin en güzel, en özel oteli olacakmış ve zaten şu şeylerin dizaynı da, odaların, balkonların dizaynı da az önce bindiğimiz şu teleferiklerin dizaynında yapılmış. Yani yukarıdan, tabi burada drone uçurmayı çok isterdim ama yukarıdan çekimini artık size fotoğrafla gösteririm. Çünkü şu an Rusya'da drone uçurmak, özellikle Kafkasya, Ukrayna'ya yakın bölgelerde yasak. O yüzden ben uçurmuyorum burada genelde. Bunu da sizden özür dilemek istiyorum. Bu video içerisinde tabi. O kalpağı taktım ya, izledim gerçekten. Yani şu kalpağın dünyada en yakışmadığı insan ben olabilirim. Kusura bakmayın. Bir şeyler yiyeceğim. Burada burger falan her şey var ama burger yemek istemiyorum şu an, işin aslını söylemek gerekirse. Biraz daha bir hıçın yiyeyim ben en iyisi ya. Şurada daha yerel bir yer var gibi. Oraya gideyim. Bakayım. Tabii. Neleri varmış. Stalavaya var. Lokanta. Burada. Buradan yiyelim. Çınlar. Yemekler var. Salata var. Şorpa var. Oo. Çok güzel kokuyor ya. Abo. Очень вкусно пахнет. Шорпа, да, это? Это шурпа, это Baranina это. Bir etli hıçın söyledim. İçini de göstereyim birazdan size. Bir de nar suyu. Bu ikisi 400 ruble. Yani 5 dolar gibi bir şey. Tabii bu hıçını da burada gerçekten daha bir güzel yapıyorlarmış. O da bir gerçek. O yüzden aldım ve şimdi o zaten büyük yani, baksanıza. Yeter. Bugün de böyle geçiririz inşallah. Hadi bana afiyet olsun. İçi de böyle kıymalı. Tabi burada etli diyorlar. Kıymalı değil de helal. Helal kesim burası tabi. İçtik, yağmur da attı arkadaşlar ve benim Çerkezk'e dönmem gerekiyor. En başta söylemiştim değil mi? 4 mevsimin aynı günde yaşanabildiği ender, özel yerlerden bir tanesi diye. Ve şu an böyle bir yağmur. İnşallah durağa gidebilir. Yağmur durmadı ama azaldı, hemen durağa doğru seyitiyorum. Bulutlar el değme seviyesine geldi yalnız. Baksanıza. O değil de tamamen güneşli havaya göre organize olmuştum. Ve ayaklarım ıslandı. Neyse. Şimdi otobüse gidiyorum. Bir anda Bombay sular altında. Durak şurası. Da bekleyeyim de. Ya vallahi bir anda kış geldi bana. Şimdi size bu bölümde tabi hem Karaçay Çerkesya'yı hem de Bombay'ı elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bombaya
Karaçay Çerkesya'dayım 5 günden beri. Burayla ilgili birkaç video izlediniz. Bu da en sonuncusu artık. Tekrardan Maykopa ve oradan da Krasnodar'a döneceğim. Arkadaşlar saat şu an 3'e 10 var ve 3'te bir otobüs varmış. Daha doğrusu minibüs. Size artık burada veda ediyorum. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu güzel Dombay manzarasından hepinize mutluluklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.